Sorunlu gençlik kampları ve okulları etrafındaki uyarıcı hikayeleri ve tehditleri herkes duymuştur. Ancak Netflix'in yeni gerilim dizisi Wayward, bu kurumların mirasını doğrudan ve biraz da gizemli bir şekilde ele alıyor. Netflix'te romantik komedi dizisi Feel Good'u da yaratan stand-up komedyeni Mae Martin'in yarattığı ve başrolünde oynadığı Wayward, ikilinin tipik çalışmalarından önemli ölçüde farklı. Ancak Martin, eşi Laura ile gizemli Tall Pines kasabasına taşınan genç polis memuru Alex rolüne, ikilinin kendine özgü mizah anlayışını ve çekiciliğini katıyor. Martin'e ayrıca her şeyin göründüğünden çok uzak olduğu Tall Pines'ta yaşayan çeşitli karakterleri canlandıran, Toni Collette, Sydney Topliff ve Olivia Allen Lynn'den oluşan bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Wayward'ın kasabanın görünüşte pastoral doğasından sıyrılması veya paralel hikayelerinin kesişmesi uzun sürmüyor ve ilerledikçe bizi anlatının derinliklerine çekiyor. Birçok suç draması etkisinden öğeler taşımaya çalışan Wayward, tematik olarak biraz kendinden emin olmasa da sürükleyici bir gerilim filmi. Wayward, güçlü oyuncu kadrosunu avantajına kullanıyor ancak son perdede hızını kaybediyor. Martin hayranları, dizide Alex rolüyle ortaya koydukları dramatik performansı takdir edeceklerdir ve dizide çok ihtiyaç duyulan bir gönül okşayıcısı temsili sunmaları da cabası. Her sahnede oyunculuk becerileri muhteşem Colette'le keskin bir tezat oluştursa da Martin kendi çizgisini koruyor ve Alex'i izleyicilerin beklediğimden daha fazla bir anti kahramana dönüştürüyor. Colette'in Evelyn gibi karakterlerle özdeşleştirdiğimiz baştan çıkarıcı ve korkutucu unsurların mükemmel bir karışımıyla her sahneye hükmederek öne çıkması hiç de şaşırtıcı değil. Ancak Evelyn o kadar derinlemesine incelenmiyor. Dizideki yetişkinlerin çoğunun geçmişleri araştırılmaktan ziyade ima ediliyor ve genç karakterlere geçmişlerinin etkisinde kalmaları için daha fazla alan tanınıyor. Abby ve Layla ise o kadar yerleşik ve kendi yollarına saptanmış değiller. Hala şekillenip travmalarından kurtulmanın bir yolunu bulabilecek kadar gençler. Yetişkinler ve çocuklar arasındaki bu ikilik, Wayward'ın dokunaklı, her zaman açıkça ifade edilmese de ana teması için olmazsa olmaz. Dizinin ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkiye ve insanların birbirlerine ve kendilerine en çok zarar vermelerine yol açan kuşaklar arası travmaya odaklandığını tahmin etmek zor değil. İzleyiciler, Abby ve Layla'nın, hatta gönderildikleri okulun en itici sakinlerinin bile yanında. Çocukların hataları yüzünden kötü adam muamelesi görmemesi gerektiğini söylemek çok da çığır açıcı olmasa da Wayward bunun yeterince dile getirilemeyeceğini savunuyor. Ne yazık ki dizinin tezine eşlik eden gizem aynı duygusal çekiciliğe sahip değil. Birçok gerilim mini dizisi gibi, Wayward'ın da en heyecan verici kısmı, hikayenin merkezindeki soruları çevreleyen gerilim hiçbirinin cevabı değil. Wayward, izleyiciyi kendinden uzak tuttuğunda, kasabanın veya okulun iç işleyişine dair hiçbir şey anlatmadığında ve onu çözülmesi gereken bir gizem olarak bıraktığında en iyi performansını sergiliyor. Elbette Wayward, dizi bitmeden önce beklediğimiz açıklamaları bize vermek zorundaydı. Ama her şeyin yerli yerine oturması beklenirken hissettiğim o tatmin edici klik hissini hiçbir zaman hissetmedim. Wayward, duygusal, sonucunun büyük vuruşlarını tam olarak hak etmiyor. Martin, hikayeyle olan kişisel bağlarını açıkça dile getirdi ve Wayward, deneyimleri örtüşmese bile izleyicinin bağ kurabileceği karakterler yaratmada iyi bir iş çıkarırlar. Ancak Tall Pines'a kapılan ve kaçan insanlar hakkında ne söylemek istediğinden emin değilim. Sonuç, yaratıcıların onu sınırlı bir diziden çok, sezonlu bir projeye dönüştürmek için yalnızca küçük bir dürtüye ihtiyaç duyacaklarına inandıracak kadar açık uçlu. Sezonun final sahnelerinin çoğu, olay örgüsünün doğal bir ilerleyişinden ziyade, yazarların ve yaratıcıların görsel ve anlatısal olarak yakalamak istedikleri anlar gibiydi. Bu, gerilim dizilerinin kolayca düşebileceği bir tuzak. Dizinin içinde bulunduğu birçok ilişki ve kültürel diyalog göz önüne alındığında, hikayenin her yönünü olması gerektiği gibi bir araya getirmekte zorlanması şaşırtıcı değil. Ancak performanslardaki çekicilik ve hikayedeki evrensellik, Wayward'ı en heyecan verici olmasa da eğlenceli bir seyirlik haline getirecek kadar yeterli. Wayward'ın tüm bölümleri 25 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak.